Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a onun bizi mümin yaratması büyüklüğünde hamd ve sena olsun. Ona hamd ve sena olsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bize hidayet eyledi. Ve ahir zamanda ilk asırlarda onun dinine hizmet eden insanlar gibi dine hizmet etme aşkıyla inşallah ben de dahil sinelerimizi imana hizmet aşkıyla, şevkiyle doldurduğu mamur eyledi. Şu pazar günü herkes sağda solda nefsaniliğini ve cismaniliğini yaşarken sizleri bu ağaçların altında Cenab-ı Hakk'ın binbir isminin, tecellilerinin makesi sayabileceğimiz şu güzellikler kuşağında yine bir yandan dininize hizmet etme maksadıyla Kurban Bayramı nasıl değerlendirilmiş onu gerçekten değerlendirip ortaya koymak üzere bir araya getirdi. Bunlar hepsi ayrı ayrı kuşakta birer nimettir ve bu nimetler şükür ister. Onu da Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği başka bir fasılda müsaade buyurursa arz etmeyi düşünürüm. Ama burada arz etmek istediğim şey şudur. Sizler ve içinizde olmam itibariyle ben çok bahtiyar sayılırız. Bizden evvel güzel günler geçmiştir. O güzel günler ister sizler tarafından, ister benim tarafımdan, isterse bu mevzuda bize fikir veren, ışık tutan, bizim duygularımızı ifade eden büyük söz sultanları tarafından ifade edilmiş. Bazen ifade ederken inkisarla kıvranmış, iki büklüm olmuşlardır. Bazen burkulmuşlardır. Gelecek adına da beklentilerimiz vardır. Geçmişi onun dasitani sahneleriyle yad edip de beni evvel getireydin ne olurdu diye inkisarla bükülen insanlar vardır. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu? Hangi nezih vicdan vardır ki bunları duyarken bu duygu bu düşüncenin altında ezilmiş olmasın. Şanlı bir geçmiş ve şimdi harabeleri baykuşları bile barındırmayan yamalı bohça gibi koskocaman fakat perişan bir İslam dünyası. Geleceğe ait bir kısım yüksek ideallerle, mefkurelerle yer yer gerilir. O günler der, rengini bilmediğimiz o günlerden bahsederiz, çerçevesini bilemediğimiz o günlerden bahsederiz. İdealsiz insan olamaz. İnsan idealsiz olursa yaşayamaz. En azından cesedinin altında kalıp ezilmeden kurtulamaz. Bedeninin esiri olmadan kurtulamaz. İnsan yaşarsa yüksek mefkurelerle yaşar. Ben onu da kınamayacağım. O hepimizin beklediği şeydir. Beklediklerimizin aşırı mişarını görmek için bile ömrümüzün yarısını vermeye hazırız. Ben şahsen hayatımda bir kerecik olsun, bir tek gün Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hoşnut edebilecek stilde görmeye, hayatımın yarısını vermeye hazırdım. Ama 50 senelik hayatımda öyle bir gün görmedim. Çarşısıyla, pazarıyla, mektebiyle, medresesiyle, mabediyle görmedim. Gelecek adına bu türlü beklentilerimiz de mukaddestir. Bu mevzuda gösterilecek gayretler büyük ibadettir. Belki bu büyük meseleleri
Bekleyen sinelerimize göre Cenab-ı Hak, istatlarımıza göre değil de o sinelerimize göre bize gelecekte büyük lütuflarda, ihsanlarda bulunacaktır. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. İnnemel a'malu binniyat, ameller niyetlere göredir buyuruyor Hazreti Sadık-ı Masduk. Ama ben size bütün bunlardan sonra bir şey arz edeceğim. Ömer Hayyam gibi geçmiş gelecek masal hep demeyeceğim. Fakat size bir şey arz edeceğim. Geçmiş çok mukaddestir. Geçmiş Ravza-i Tahire ile sembolize edilir. Orası Nabi'nin ifadesiyle metaf-ı kutsiyandır ve tutiya gibi tozunu toprağını gözümüze sürme çekeriz. Geçmiş bizim için odur ve çağımızda söz sultan öyle diyor. O bir mezar-ı ekber değildir. Peygamber-i İzam, Evliya-i Fiham, Asfiya-i Kiram efendilerimizin mübarek saltanatgahlarıdır tabiri caizse. Gelecekte bizim yüksek ümniye demeyeceğim, yüksek mefkurelerle, dantela gibi örülmüş bir ideal dünyadır. O ideal dünyayı bekleyiş içinde cenneti burada yaşıyoruz. Onu beklerken, o istikamette gayret sarf ederken kendimizi cennetin yamaçlarında görüyoruz. Görmüyoruz diyen şu kalabalık, şu cemmi gafil içinde bir tek insanın çıkacağına ihtimal vermiyorum. Görüyoruz kendimizi cennetin yamaçlarında. Ufkum dar, tefekkür dünyam çok sığ olmakla beraber şurada, şu kutsi topluluk içinde buraya doğru adımlarımı atarken belki bir bakıma sanki ben o cennetin yamaçlarında geziyor gibi hissettim kendimi. Çünkü inşallah Allah'ın lütfuyla şahlanıp cennete girecek bir topluluğun içine doğru geliyorduk. İnşallah ötede başlarında bu topluluk benim topluluğum, bayrağı tutan elde benim elimdir diyecek Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında da böyle toplanırsınız ama böyle değil. Bugün sağda solda dağınık, derbeder. Fakat inşallah bir gün derlenip toplanacak. Orada derlenip toplanma lütfuna vesile teşkil edebilecek şekilde sağlam, rası, rasin, sarsılmayacak, hadisin ifadesiyle bünyanı marsus gibi bir topluluk teşkil edecek, kendi çağıyla hesaplaşacak ve ruhu seyyidül enamı hoşnut edecek. Ondan sonra hammadun olacak. Elinde livaül hamd olan Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa'nın bayrağı altında toplanacak. Bu topluluk mikro planda inşallah o topluluğa varmaya bir vesile olsun. Küçük de olsa bir vesile olsun. Bizden evvel o topluluğa ulaşmayı çok ağır şartlar altında ve çok pahalıya elde etme yoluna girmişlerdi. İstanbul'un fethinden Muhaç'taki yaka paça olmaya kadar, oradan Sırp Sındık'a kadar, oradan Mercidab-ı Karıdaniye'ye kadar, oradan Çaldıran'a kadar. Hasımlarıyla göğüs göğüse kavga ederek, yaka paça olarak o cennete yani Livaül Hamd altında toplanan Hammadun topluluğu olmayı yakalamak için vesileler arıyorlar ve kavga veriyorlardı. Bizim şansımıza böylesi düştü. Sizler için demeyeceğim, belki iradelerimiz fersizdi, belki gücümüz yeterli değildi. Onun için mücadelemizi Cenab-ı Hak bize götürebileceğimiz şekilde lütfetti, ihsan etti. Neticesi ölüm olan, neticesi hanumanın tarumar olması, mücadelelere bizi itmedi, zorlamadı. Bir bakıma belki ucuz mücadele yapıyoruz. Yapıyorsunuz daha doğrusu. Bu da sizde inkisar yapmasın. Allah yolunda yapılan hayrın büyüğüne küçüğüne bakılmaz. O yolda olduktan sonra bazen zerre dağlar kadar ağır olur. Ve öyle inanıyorum ki şu 20. asırda bu dalalet çağında sizler, karanlıkta ışık cilveleri göstermeye çalışan sizler, birlerinizi binler yapacak, zerrede güneşlerin cilvesini gösterecek, damlayı derya edecek ve küçük şeyler içinde yapıp ortaya büyük şeyler koyma imkanına ve fırsatına sahip olacaksınız. Sultana sultanlık, nitekim gedaya gedalık demişler. Yakışır, yaraşır. O Allah
Biz de sadakatta vefaya gayret eden kapısında onun kapı kullarıyız. O ne şerefli paye ki Allah'ın kapısında kapı kullarıyız. Allah ayırmasın kapısından bizleri. Benim size arz etmeyi düşündüğüm şeye gelince, şurada namaz kılarken içime gelen şey oldu şu yeşillikler arasında. Planım değildi. Siz bir muhteşem geçmiş kanadı, bir muhteşem inşallah gelecek ama ideal esaslarına, kaidelerine dayalı bir gelecek kanadı, kanat diyorum, isterseniz buğut da diyebilirsiniz. Kanadı altında kendi dünyanızı yaşıyorsunuz. Fakat sizler zannediyorum, hani bir gün gelecek belki, o muhteşem geçmiş yerine ve hayallerinizde, rüyalarınızda yaşattığınız bir muhteşem gelecek yerine, şimdi şu anda içinde bulunduğunuz durumu çok arzulayacak ve çok özleyeceksiniz. Zira insanı büyük yapan, Allah indinde insanı, insana seviye kazandıran, insanı insan yapan, Allah'ın kendisine bahşettiği imkanları en son milimine kadar değerlendirip, büyük insan yolunu araştırmakla mümkündür. Hazreti Hamza Efendimiz gül devrini görmedi canım çıksın. O ızdırap yudumladı, ızdırapla yattı, ızdırapla kalktı. Ama rica ederim, soruyorum size, Hazreti Hamza'nın o gül devrini gören sahabilerden, o büyük sahabilerden geri ne tarafı vardır? Musab görmedi. Aksine ihtişamdan, debdebeden ayrıldı, derilere sarıldı ve Allah Resulü önünde şehit olurken de bütün vücudunu kapatacak kadar sırtında elbise bile yoktu. Ayaklar kapanınca baş açılıyordu, baş kapanınca ayak açılıyordu. Ama Musab Musab'tır. Hanginizin nazarında Musab Ukbe bin Nafi'den, Tarık bin Ziyad'dan, Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan, Hazreti Halid'den geridir. Aksine onlar sizin ruhlarınızda öyle taht kurmuşlardır ki eşi menendi yok dersiniz. İbn Cahş da öyledir. Uhud'un bütün kahramanları da öyledir. Neden? Çünkü destanı yazan onlardır. Kıyamete kadar bütün destanları esas teşkil edecek, bütün kanevçelere ve dantelalara esas teşkil edecek dantelayı o inceden ince, rengarenk haliyle onlar ördü ve önümüze koydular. Ne yaparsanız yapınız bir kanevçe gibi onları koyacaksınız ve siz nakışınızın intizamlı, ölçülü, hendesi çıkmasını ancak onlara bakarak yaparsanız öyle olacağına inanacaksınız. Onlar hakkında dasitane kitaplar yazıldı. Arslanların ormanı manasına Üstül Gabe, İstaab, İsabe ve daha yüzlerce tabakat kitapları yazıldı. Ve siz onların bütününü bilmiyorsunuz. Bir yerde inkisar içinde büküldüm ve şöyle dedim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, sohbetine eren, o sohbetle tenevvür eden ve insiba edenlerin sayısının 100.000'i aşkın olduğunu söylüyorlar. Halbuki en kapasiteli kitap ancak onlardan 10.000 tanesini anlatıyor. Onların da çoğunu biz bilmiyoruz. Bir gün gelecek, bu son dönemde ikinci dirilişin temsilcileri, isimleri bilinenleriyle aynen Üstül Gabeler gibi, İsabeler gibi, İstihaplar gibi kitaplara mevzu olacaklardır. Ve siz bugün arayacaksınız. İslam adına kanevçeler meydana getirdiğiniz, nakışlar örüp ortaya koyduğunuz, İslam'ı ihya ettiğiniz bu günleri arayacaksınız. Belki bu millet ruhundaki, kökündeki kabiliyetleriyle ve geleceğe olan azmiyle Fatih dönemini yeniden yakalayabilir. Hazreti Yavuz'u yakalayabilir, Alparslan'ı yakalayabilir, Melikşah'ı yakalayabilir. İlmiyle, irfanıyla Nizamül Mülk dönemini yakalayabilir. Fakat çok büyük eksiklikler olmakla beraber ilim adına, kültür adına, diyelim sanat adına, belki aşk-ı şevk adına, ama sizler ve bizler eğer daha sonraki günlere kalırsak hep bu günleri arzulayacağız. Hep o günler diyeceğiz. Ağaçların altında oturup bir kurban bayramı nasıl değerlendirilirdi? Bir Ramazan bayramında benden size kadar, sizden bana kadar. Ayaklarımız bir türlü çağrıldığımız yere gitmek istemiyordu. Ben bir şey konuşmadan icap ediyordum.
Çünkü arkasında insanımızdan bir şeyler talep etme vardı. Ve ben bunu sırtımda kambur gibi taşıyordum. İçinizde bu türlü hizmetlere şevkle koşan çok olacaktı, oldu. Bundan sonra da olacaktır. Ve bu günleri yad edecek ve hep bu günleri arayacağız. Ve zannediyorum vicdanlar, tertemiz vicdanlar bu günleri arayacağı gibi Allah'ın huzurunda da siz esas size derinlik kazandıran bu günlerin olduğunu göreceksiniz. Elinizdeki gazetenin tirajını şuraya ne zaman vardırız diye düşündüğünüz günleri, onun sancısını çektiğiniz günleri, okuduğunuz mecmua ile soluklarınızı nerelere kadar duyurmanın sancısını çektiğiniz günleri, camilerde genç aradığınız günlerin ki o günler sancı çekiyorsunuz, sancısını çektiğiniz günleri ve araba araba bu türlü yerlere taşındığınız günleri, hep bunları yad edeceksiniz. Yad edeceksiniz, ah o günler diyeceksiniz. Meğer her şey o günlerdeymiş. Evet, dün değil, dün çok kıymetliydi. Öper başımıza koruz, tutiya gibi koklarız. Gelecek de inşallah o ölçüde muhteşem ve baş döndürücü olacaktır. Allah'ın inayetinden bekliyoruz. Ama gerçekten sizin için ve bizim için, bu nesil için baş döndürücü devir içinde bulunduğumuz haldir. Şu anı değerlendirmek. Değerlendirdiğiniz bu günlerin değeri çok önemlidir ve inşallah nezd-i ilahide de o ölçüde önemli olur. Bu zaviyeden yaptığınız şeylere bakılmasını istirham edeceğim. Bir Ramazan himmete müracaat meselesi deyip geçmemek lazım. Bir Kurban Bayramı, kurban adına, deri adına himmete müracaat deyip geçmemek lazım. Ve bundan sonra belki bir başka fasıl gelecek. Bu iki fasılda nasibini alamamış kimselere arkadaşlarımız yine her türlü şeyi göze alarak, her türlü şeye katlanarak yeni mesajlar götürecek, yeni mesajlar sunacaklar. Talebeye yurt içinde ve yurt dışında burs verme, onların kaldıkları yerleri, barındıkları yerleri donatma. Biz bunların hepsine bugünden karar vermiş ve inşallah yük ne kadar ağır olursa olsun götürme azmi ve kararı içinde bulunuyoruz. Dün birkaç arkadaşım vardı. Hislerimi ifade etmiştim. Ama başka türlü de düşünmedim, düşünemedim. Dedim ki hani bazı yerlere yeni belli boyunduruktan kurtulmak isteyen bazı yerlere bazı arkadaşlar belki gidecek. Belki yeni ticari sahalar arayacaklar. Belki bazı iş zeminleri arayacaklardır. Ama bu arada bizim için en önemli hayatımızın gayesi sinelerimizin ilhamlarını din adına, diyanet adına bildiğimiz şeyleri götürüp onların çok muhtaç sinelerine boşaltmak olmalı. Ve biz bunun için yaşıyoruz. Eğer getirebilirseniz o muhtaç iklimlerden Türkiye'ye 1000 tane talebe. Bu büyük masraftır. Büyük bir şey ister, imkan ister, bakılsın, görünsün. Fakat ben hiç o hesaplara girmeden, bu işin fizibilitesini yapalım demeden, ne olursa olsun dedim. Siz bu mevzuda, bu milletin bile, topyekun milletin bile götüremeyeceği şeylere söz verebilirsiniz. Getirin, biz elimizdeki bütün inşaatları bir seneye mahsus olmak üzere durdurur. Kendi talebe arkadaşlarımızı hele bir kenarda durun der. Bağırlarımızı bu sene onlara açarız. Çünkü bir devirde kıtlığın, yokluğu ne demek olduğunu iliklerimize kadar ızdırap duya duya biz de yaşadık. Şimdi ne yaşıyoruz? O fasıldan söz ettirme. O fasıl kapalı kalsın. Onu gelecekte açalım. Ama bu millet minel bab ilel mihrab devirler yaşadı ki, öyle devirler yaşadı ki, şimdi çevremizde o devirlerin yeniden başkaları tarafından yaşandığını görünce tedailerle o gayyaları, o girdapları, o korkunç uçurumları milletçe bir kere daha vicdanlarımızda çağrışımlarla duyuyor ve burkuluyoruz. Çekilen şeyler aynen çekiliyor dünyanın değişik yerlerinde. Binaenaleyh Cenab-ı Hak hizmet etme adına
bize öyle bir imkan, öyle bir zemin verdi ki değişik fırsatları değerlendirecek. Hani bir Ramazan'da sadece himmetleri coşturduk, yetmez bu diyecek. Başka adeta böyle şehrayinler, bayramlar araştırıyor gibi, başka bayram gibi günler. Zaten şu gün bir bayramdır sizin için. Zannediyorum buraya gelirken bir bayram havası içinde geldiniz. Eğer umduğunuz, beklediğiniz şeyleri bulamazsanız, bu size, niyetlerinize, duygularınıza gelmiş, size ait bir şey değildir. Belki beklediğiniz şahıslardan beklediğiniz şeyleri bulamamış olabilirsiniz. İnkisarı hayale uğramış olabilirsiniz. Ama bir yönüyle zannediyorum ben hayatınızda şu 365 küsür gün içinde böyle tatlı günleri nadiren yaşıyorsunuz. Bu kadar bir cemmi gafir bir araya çok ender geliyor. Bu kadar insan duygu ve düşünce birliği içinde aynı çizgiyi paylaşarak, aynı hislerle ellerini Allah'a kaldırarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aynı derinden bakışlarıyla bu kadar insan çok ender bir araya gelir. Ben bu kadar insan içinde sırf ellerimi kaldırıp şu eller arasında mücrimin elleri boş çevirme Allah'ım demek için uçağa biner bir başka beldeden buraya gelirim yani. Bu uğurda ona katlanırım. Sizin ellerinizin arasında ellerimi kaldırmak ve sizin karartılarınız arasında bir karartı, karanlık bir karartı olarak Rabbimin huzurunda eğilip kalkmayı, namaz kılmada diyemeyeceğim benimkini eğilip kalkma yapmak için buraya kadar kalkıp gelebilirim. Allah'ın bize lütufları çoktur. Allah bu lütufları enine boyuna değerlendirmeye bizleri muvaffak eylesin. Evet, bu zaviyeden hareketle dedim. Biz her şeyi inşallah değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Bana göre hakiki mümin, bütün duygu ve latifeleriyle uyanmış, hakikate gözlerini açmış, hakiki mümin, yakalaması gerekli olan noktayı yakalamış, elde etmesi gerekli olan şeyleri elde etmiş her mümin, harcayacağı enerjiden çok semere elde etmesini düşünen mümindir. Tabiri diğerle Frenkçe arz edeyim, rantabl, çalışan mümindir. Harcadığı enerjinin zerresinin dahi zayi olmasına imkan fırsat vermeyen mümindir. Akıllı mümindir. Herkes bir şeyler harcıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Siz Ramazan'da himmetlerinizde öyle bir coşuyorsunuz ki onu belli bir dönemde sahabi yapmıştı. Sahabiden sonra da az insana nasip oldu. Ve siz Ramazan'da himmetler coştuğu zaman öyle bir şey yapıp ortaya koyuyorsunuz ki himmetlerin coşması insanın içinde hasıl edecek hazları vardır, zevkleri vardır. Siz bu meseleyi de çok iyi değerlendiriyorsunuz. Değerlendiriyor ve bundan da %100 semere almayı planlıyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz ve zerresinin heder olmamasına dikkat ediyorsunuz. İnşallah öyle olsun. Mesela kurban kesiyorsunuz. Kurban kesilir, eti fakire fukaraya dağıtılır ve biraz da evde yenir. Derisiyle de bir başka fakir sevindirilir. Ama siz duygu ve düşünce dünyanızı ihya etme istikametinde bu mevzuda da bir sistem geliştirmişsiniz. Bir sene içinde keseceğiniz bütün nafile, adakları, sadaka kurbanları vesaireyi bu kurban bayramındaki vaciple beraber bir araya getiriyorsunuz. Bazen biri 2, bazen 3, bazen 4, bazen 8, bazen 16, bazen 32 yapanlar oluyor. Katlıya katlıya bu işi yapanlar oluyor. Bazen bu hepsi birden kurban bayramında kesiliyor. Bazen senenin içine dağılıyor ki dağılabilir. Hiçbir mahsur yoktur. Nafile olanlar için arz ediyorum. Dağılabilir. Hiçbir mahsur yoktur. Bu işleri yaparken bununla bile yüce dava ve yüksek mefkurenizi ihyaya hizmet ediyorsunuz. Herkes kurban kesebilir. Herkes kurban bayramını kutlayabilir. Ama siz o ulvi mefkurenizde, bağışlayın, sizin yüzünüzde konuşurken öyle diyorum, bana uygun gelmiyor. Tükürüğünüzü yere atarken bile, işte bunun dahi, bu enerjinin dahi bir çarkı çevirmesini düşünüyor ve tükürüğünüzü öyle yere atıyorsunuz. Boşa adım atma yoktur bizde. Sesimizi, soluğumuzu inşallah yerinde kullanacak,
her şeyi yerli yerine yerleştirecek ve yüksek mefkuremiz adına derleyip toparlayıp bir şey ortaya koyacağız inşallah. Gelecek nesilleri hoşnut ve memnun edecektir. Binaenaleyh sizin bir Ramazan'ı karşılamanız, Ramazan'dan evvel himmetlere müracaat etmeniz, bir de Kurban Bayramı arefesinde bir ayrı bir duygu, ayrı bir düşünceyle bir araya gelmeniz, yeni şeylere hazırlanmanız, hatta şimdi çok kullanıyor, soyunmanız diyeyim. Bayram çıktıktan sonra da bu fasıl halloldu, bir başka fasıl nedir deyip, yeni bir fasıl bulma, o fasılı değerlendirme ve bilenlere sorma, başka fasıl var mı? Yani dini mübin İslam'a hizmet adına, hani Büyük Söz Sultanı'nın marifeti ilahi adına, Allah'ı araştırma, bilme adına gezdirdiği seyyaha helmin mezid dedirttiği gibi. Yok mu daha dedirttiği gibi. Yok mu dini mübini İslam adına hizmet için yapacağımız başka şeyler diyecek kadar bu mevzuda inşallah aşk-ı şevk içinde bulunma ve yeni yeni hizmetler araştırma. Bu cemaatin şiarıdır, şiarı olmalıdır. Böyle olunca inşallah enerjinin zerresi heder olmuyor demektir. İyi çalışılıyor demektir. Müessese, sistem, rantabl çalışıyor demektir inşallah Teala. Allah'ın inayetiyle de inşallah muvaffakat içinde ise, tevfik-i ilahi yar ise ki öyle olsun, Rabbim bizi göz açıp kapayıncaya kadar bizlerle arzularımızla baş başa bırakmasın. O oldurursa olmayacak hiçbir şey yoktur. O durdurursa işlerin yürümesine imkan yoktur. Onun içinde olunduğu işlerin takılıp bir yerde kalması mümkün değildir. Onun içinde olmadığı işlerin uzun zaman yürümesi de mümkün değildir. Bir aralık parlayıp yürüyebilir. Görüyorsunuz yalancı ateşleri, ehli dünyanın ateşlerini. Kitleler ruhundan istifade edilerek ortaya konan işleri görüyorsunuz. Bir miktar yürüyor ve duruyor. Allah bizi bir lahza ihlastan ayırmasın, amin. Samimiyetten ayırmasın, amin. Kendi duygularımızın, düşüncelerimizin altında ezdirmesin bizleri. Amin. Siz bu duygu ve bu düşünce içinde yola devam ederseniz, kader yolunuza su serpmiş demektir. Gelecek sizin demektir Allah'ın inayet ve keremiyle.